Pek kıymetli Zonguldak muhteremleri ve ilimizin kadir şinas ecnebi misafirleri hoş geldiniz. Bu ülkemiz ve milletimiz için fevkalade önemli. Bir o kadar da gurur dolu gecede sizlerle birlikte olmaktan kıvanç duyduğumu hemen belirtmek isterim. Pek fazla vaktinizi almamak ve bu bağımsızlık gecemizin coşkusuna ara vermemek için Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Hazretleri'nin kısa telgraf mesajını sizlerle paylaşmak ve ardından sizi hep birlikte İstiklal Marşımızı okumaya davet etmek isterim. Zonguldak'ın derin toprakları altındaki serveti madeniye ne kadar kıymetliyse, bizim nazarımızda Zonguldak'ta o kadar çok kıymetli vilayetimizdir. Hepinizin büyük milli bayramınızı tebrik ederim. Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal. Biz burada bundan da mahrumuz bir tane. Hani şu kömür madenleriyle ecnebilerin hayrına gelenler de olmasa. Çöl hayatı süreceğiz neredeyse. Şikayetlerinizi haksız bulmuyor değilim. Ama şahsım adına Nuriye Hanımefendi'nin sık sık buyurdukları Jules Sezar'ın vecizesi gibi düşünüyorum. Söz gelimi bu balo gecesi. Bu tesiri ve alakayı İstanbul'da asla uyandıramazdı. Neymiş bakalım bu Jules Sezar'ın vecizesi? Roma'da ikinci olmaktansa bir köyde birinci olmayı tercih ederim. Bence bu vecizeyi Jules Sezar değil, Nuriye Hanım bizzat kendileri icat etmiştir. Sonra Jules Sezar'ın Roma kralı olduğunu öğrenince ona nakletmiştir. Sahi ne hanımefendi hazretleri ne de Hayrettin Bey henüz göründüler. Gelmeyecekler mi acaba diye düşünüyorum ama bu imkansız. Çünkü bir aydır bu gece için nasıl hazırlandıklarını Zonguldak'ta duymayan kalmadı. Belki de gelmeyeceklerdir. Kaçıracaklarına hiç ihtimal vermiyorum. Ama öyleyse pek üzülürüm. O zaman bu balonun hiçbir enteresanlığı kalmayacak demektir. Nuriye hanımefendi ve göbekli kocasının sizi bu kadar üzecek enteresanlığı neredeymiş doğrusu pek merak ettim. Nuriye Hanım'la oğlu Nusret Bey dün sabah İstanbul'dan gelmişler. Sahi bu hanımefendiyle bu bey balonun enteresanlığını neden bu kadar arttırıyorlar? Meziyetleri nedir? Nuriye Hanım şehrin en zenginlerinden biri. Hatta en büyük zengini sayılan Hayrettin Bey'in haremidir. Yaşlı sakil kendini beğenmiş bir kadındır ama tuvaletleri ve elmasları adeta göz kamaştırır. Şimdi hatırladım, bu ailenin servetinden daha evvel de bahsedilmişti. Fakat elin zenginliğinden bize ne? Peki öyleyse oğullarına geçelim. Bu beyin bahsini hiç duymadım. Tuhaf şey. Neden tuhaf oluyor? Tuhaf buluyorum. Çünkü Zonguldak'a gelince öğrenmeye değen yegane şey işte bu Nuriye Hanımefendi'nin oğlu olan Nusret Bey'dir. 2 aydır burada olacaksınız da Nusret Bey'in ismini bile duymayacaksınız. Hayreti şayan bir durum. Bu beyin derdinden divane olan olanıdır. Burada 2-3 ay kaldı mı İstanbul'dan aman geldiği günde 4-5 mektup alırmış. Dünya güzeli denecek kadar güzel bir gençtir. Henüz 20'sinde var yok ama uçarı çapkındır. Hem annesi hem babası üzerine titrer. Bir dediklerini iki etmezler. Avuç avuç para harceder. Hangi kadını içi çekse meramına ermesi için bir işareti kafidir. Doğrusu sizlere hiç yakıştıramadım. En nihayetinde oğlunuz yaşında bir gençten bahsediyorsunuz. Neyse, müsaadelerinizi rica edeceğim. Görümcemi pek bir ihmal ettim. Buyursunlar diyeceğim ama diyemiyorum. Doğrusunu söylemek lazımsa insanı korkutan bir hali var kendilerinin. Şu an itibariyle balonun itibarı %100 artmış bulunmakta. Nasıl? Fevkalade değil mi? Elmaslar mı? Elmaslar da fevkalade ama ben oğlanı kastediyorum. Yapma bebeklere benzemiyor mu? Neyse, müsaadelerinizle.
Ceren'ciğim bize katılmaz mısın? Ablamı çok yalnız bıraktım. Biraz onunla oturacağım. Tamam. Buradayım. Tamam. Şunlar kimmiş? Hangileri abla? Şunları diyorum. Gösterişli kadın da fren karşısı kılıklı oğlu. Çikolası değilse tabii. Nuriye Hanım'ın oğullarıymış. Şehrin en zengini madenci Hayrettin Bey'in ailesi. Neden sordunuz? Bunlar geldikten sonra balonun enteresanlığı %100 arttı nedense. Kim olduklarını merak ettim. Halit Bey de birden ortadan yok oldu. Sanki beraber gelmedik bu baloya. Şu tarafta. Frank mühendislerle sohbet ediyor. Fransızcasını tazeliyordur herhalde. Sıkılmaya başladım artık. Burada böyle çakılıp kaldık. Benim için burada oturuyorsan dert etmene lüzum yok. Git arkadaşlarınla sohbet et istersen. Aşk olsun abla. Nereden arkadaş oluyormuş onlar beni? Keremciğim. Nusret Bey ısrarla size takdim edilmek hususunda ricacı oldu. Ben de affınıza sığınarak kendilerini kıramadım. Nusret Bey, Mükerrem Hanım. Memnun oldum. Bu dansı bana lütfeder misiniz? Gaz vaziyeti normal Mehmet Çavuş. Çalışmaya devam edin. Sağ olun mühendis bey. Hadi arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim.
Yarın akşam Hayrettin Bey'in şirket sinemasında film gösterimi varmış. Bize de davetiye göndermişler. Nereden icap etmiş acaba? Pek şaşırdım doğrusu. Şaşıracak ne var? Davet etmişler işte. 3 aydır Zonguldak'tayız. Şirket sinemasında en az 5 kere film gösterilmesine rağmen bize bir kere bile davetiye göndermediler. Herkes yeni yeni öğreniyor burada olduğumuzu. Neyse gitmeye karar verirseniz yarın akşam için hazırlıklı olun. İstemezseniz de siz bilirsiniz. Tatlılardan ne yiyeceğiz? Kadayıf koydulardı fırına, ben bir bakayım. Acele etmesinler canım, hemen istemiyor. Olsun, yine de bir bakacağım. İyi. Servis için acele etmeyin, iyice bir soğusun. Nasılsın Dursun Efendi? Hamdolsun seni hanım. Sağlığınıza duacıyız. Afiyet olsun. Seniha Hanım. Ne oldu bir Keremciğim? Gel artık Allah aşkına. Daha işim bitmedi. Ya senin işin hiç biter mi? Allah rızası için gel hadi. Sıkıntıdan çatlayacağım. Bari bir dakika müsaade et. Geliyorum hemen. Tamam çabuk ol o zaman. Hem sana çok güzel bir sürprizim var. Tamam geleceğim canım. Bak. Darül Bedai Muhasipzade Celal Bey'in yeni bir piyesini oynamış. Kim bilir seyirciler gülmekten nasıl kırılmışlardır yine. Üzülme yavrum. Şirket sinemasına davetli olduğunuzu unuttun mu? Darül Bedai'nin yerini tutmasa da buna da şükür. Hem biliyorsun şimdi seanslarda kemanlı flütlü konser de var. Aman konserlerini alsınlar da başlarına çalsınlar. İstanbul'un sokak çalgıcılarına bile değişmem onları. Davetten neden kendinizi dışarıda tutarak söz ettiniz? Gelmeyerek mızıkçılık mı yapacaksınız yoksa? Bu sonradan görme mahalle kadının bir davetine daha katlanamam bir kere. Geçen haftaki çay davetiye de senin ısrarına gittik, hatırlarsın. Ben tek başıma nasıl giderim? Oyun bozmak yok abla. Nasıl söz? Kocan Halit Bey adamdan saymıyor musun? Rica ederim mevzuyu değiştirme abla. Geliyor musun gelmiyor musun onu söyle. Kadın hadi. Çevresindekiler manasız. Ya o şımarık o ne olduğum delisi olan? Bunların sohbetine nasıl tahammül ediyorsun anlamıyorum. Sohbete değil film izlemeye gideceğimizi unutuyorsun. Yağmur dinlerse bakarız. Bunu söylemek için mi çıkardın beni yukarı? Olur mu abla? Sana bir sürprizim var dedim ya. Bak Halit ikimiz için İstanbul'dan getirtmiş. İstersen bir örnek yaptıralım. Nasıl güzel olmaz mı? Seninle bir örnek al renkte bir söyle mi? Kendimi el alemi gülünç etmeye hiç niyetim yok. Aa, niçin gülünç edecekmişsin ki? Ayrıca bu al rengin sana benden daha çok yakışacağına kalıbımı basarım. Halit de böyle düşünüyor. Çocuk konuşma Mükerrem. Abim bu rengi beni herkesin karşısında maskara etmek için seçmiştir. Ben iniyorum. Aşağıda işim yarım kaldı. Uykusuzluğumuza değse bari. Hoş geldiniz. Merhaba Memnun. Nasılsın? Teşekkürler siz. Merhaba.
Ne kadar mahzun olmuştuk güzelim. Geleceğinizden artık umudu kesmiştik. Neden böyle geciktiniz? Havaların berbatlığı yüzünden Allah kahretsin. Bu Zonguldak'ın yağmuru da bir başladım dinmek bilmiyorum. Haklısın güzelceğizim. Bu sebepten biz de programımızı neredeyse iptal edecektik. Allah'tan Hayrettin Bey pek bir sakin davrandı da seni bir daha görme fırsatımız kaçmadı. Bu kadar endişeye mahal yok hanımlar. Unutmayınız ki en berbat havalar bile bu hayat programına bir tadilat yapamaz. O günden sonra nerelerdeydin bakayım? İnsan ablasını bir arayıp sormaz. Olur mu öyle şey ablacığım? İnanın hep aklımdaydınız. Bak kimler var. Hepsi de seninle tanışmak için meraktan çatlayacak. Hanımlar gördünüz mü güzelliği? Bahsettiğim kadar var mıymış? Hadi üstünü çıkar. Sonra terler üşütürsün. Bu kadından sen de haz ediyor musun Allah aşkına? Mükerrem Hanım evde mi? Evde. Buyur gir içeri. Kapıda kalma. 2 dakika gireyim bari. Hava buz gibi. Geçmiş olsun Kalfacığım. Havaların berbatlığı yüzünden bir türlü gelip hatırını soramadık. Artık iyisindir inşallah. Allah ömürler versin kadınım. Hamdolsun iyiyim. Kalkalı 3 gün oldu. Ama bu havada sokağa çıkmamalıydın. Geç şöyle oturasın önce. Dışarısı o kadar soğuk değil aslanım. İnsan sobalı odalarda daha çok donuyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kusura bakma kadınım. Kendi derdimizden senin hatırını sormayı unuttuk. İyisin inşallah. Nasıl olalım? İyi hamdolsun. Sıcak bir şeyler hazırlasın Kalfasında. için ısınır. Hiç zahmet etmeyin. Zaten acelem var. Hanımefendi hazretlerinin çok selamı var efendim. Kendileri biraz rahatsızlar da ondan gelemediler. Üstünüze afiyet, biraz kırıklıkları var. Çok mühim bir mesele için teşriflerinizi rica ediyorlar. Nedir bu mesele acaba? Vallahi bilmiyorum aslancığım. Sade ama şimdi teşrif buyururlarsa çok memnun olacağım. Pek mühim bir mesele görüşmek istiyorum buyurdular. Gidelim değil mi abla? Beni mazur gör Mükerremciğim. Pek fazla işim var.
Sofrada sokağa çıkmamızı kendin teklif ettin. Şimdi işim var gelemem diyorsun. Vallahi teklif ettiğim zaman bir yol arkadaşın yoktu. Halbuki şimdi Ruhi de ilk alfa geldi. Binaenaleyh bana hacet kalmadı. Dönerken de konaktan birini alırsın yanına. Orası kolay aslancığım. Gencecik kadıncığımızı yalnız gönderecek değiliz ya. O zaman yukarı çıkıp üstüme bir şeyler alayım bari. Gidelim Kalfa. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Aman yürürken dikkat et düşmeyesin. Baston alacağım. Hadi aslanım sağlıcakla kal. Güle güle. Hanımefendi Hazretlerinin derdi neymiş? Fransa'dan ev eşyası albümleri getirtmiş, onları gösterdi. Ne münasebetsiz, ne saygısız kadın. İnsan bu havada ev eşyası albümü göstermek için çağrılır mı? Kerem bir şey mi oldu kızım? Yüzün sapsarı. Yok bir şey abla. Buyurun efendim. Efendim buyurun. Sen şöyle buyur. Ben hanımefendiye teşrifini arz edeyim aslanım.
Kerem. Kerem. Keremcim. Kalk kızım. Hasta mısın canım? Neyin var? Yok bir şeyim abla. Sadece biraz kırgın gibiyim. Halit gelmek üzere. Seni böyle görürse şimdi o da meraklanır. Daha hazırlık yapacağız. Tamam abla, geliyorum. Tamam. Artık yolu en az benim kadar iyi biliyorsun aslancığım. Zahmet olmaz ve de gücenmezsen kendin çıkıver. Seninkiler yukarıda olacak. Nusret. Ne var? Ne biçim konuşuyorsun bakayım sen? Nasıl konuşacakmışım? Böyle konuşma da nasıl konuşursan konuş. Sana da bir şey beğendiremez olduk ha. Ne diyecektin? Yüzünü dönersen söylerim. Şimdi neyi bekliyorsun? Maymunluk etmem mi? Benden bıkar ve beni aldatırsan ne yaparım? Nereden çıktı şimdi bu? Bilmem. Bundan çok korkuyorum.
Aslında gece gündüz hep bunu düşünüyorum. Hadi cevap ver şimdi. Yapar mısın bunu bana? Bu münasebete sırf zevk almak için et ve sinir tarafına düşkünlüğün sebebiyle başlamış olduğun halde böyle konuşman deli ediyor beni. Konudan tutup kapı dışarı atmak geliyor içimden. Gururumu incitiyorsun ama. Bana bir fahişeymişim gibi davranmaya hakkın yok. Senin de bana kocanmışım gibi davranmaya hakkın yok. Kocana bile böyle davranmadığına, beni aldatırsan, benden bıkar, beni aldatırsan ne yaparım Halit Bey diyemediğine %100 eminim. Sanki evlenmişiz gibi hissetmekten bıktım artık. Benim de bıktığım şeyler var Nusret Bey. Şımarıklığından, kendini beğenmişliğinden, sonradan görmeler gibi davranmandan ben de bıktım artık. Bu münasebeti her buluşmamızda biraz daha kirletip alçaltmana ben de tahammül edemiyorum. 3 ay içerisinde ipek yastıklı sedirlerden şu fahişe yatağına düşürdüğünün farkında değil miyim sanki? Şaban Usta'nın dükkanındaki fahişeyle Fransız çalgıcının kızıyla sabahlara kadar fingir dediğin kulağıma gelmiyor mu? Her gün bunları işitmekten, acaba şimdi kiminle fingir diyordur diye düşünmekten ben de bıktım. Ben de usandım artık. Bu itiraz nöbetlerin yetti, hemen defol buradan. Ben bu münasebet için nelere katlanıyorum, neleri göze alıyorum. Sen karşıma geçmiş nelerden şikayet ediyorsun? Hiçbir şeye katlandığın yok senin. Her şeyi, ölümü bile göze alıp sana gelen benim ben. O aşağılık hizmetçilerin alayları nasıl ağrıma gidiyor biliyor musun? Kendi evime bile hırsız gibi girip çıkmak, acaba kocam benden evvel gelmiş midir diye korkmakla yürek kalkması oldum. Madem içinde gizli gizli bunları muhafaza ediyordun, ne diye canlı cicimli konuşarak kandırıyorsun insanı, yalancı? Seni asıl kimin kandırdığını pekala biliyoruz. Boşuna günahımı alma. Kim kandırıyormuş bakalım beni? Annenin fitneleri yüzünden böyle konuştuğunu bilmiyor muyum sanki? Anneme fitneci diyemezsin. Buna izin vermem. İster ver ister verme. O kadın sana aşık. Kimseyle paylaşmak istemiyor seni. Mevzu bu kadar basit. Bu kavgada fuzuli. Hemen defol buradan. Seni bir daha bu evde görmek istemiyorum. Masayı bırakıver Kalfa. Sen miydin? Kalfa çay getirecekti de o sandım. Dünden beri bunu arıyordum. Nasıl olduysa buraya düşmüş. Hayrola küçük hanım? Abla biraz yukarı gelir misin? Seninle konuşmak istiyorum. Elbette. Abla sana pek mühim bir şey söyleyeceğim ve akıl danışacağım. Senin himayene ihtiyacım var. Ne dersen onu yapacağım. Ne emredersen dinleyeceğim. Ne olduğunu sormayacak mısın? Bana bir şey söyleme. Bilirsin ki seni çok severim. Kaderine ortak olurum. Lakin bu kaderin nereden ve nasıl geldiğini öğrenmeye kendimde hak ve sıfat görmüyorum. Hem ne olursa olsun hayatta başkalarının nasihatlarıyla değil, yanlış bile olsa kendi muhakemelerinle hareket etmelisin. Ya muhakeme edemez haldeysem? Dirayet gösterirsen edebilirsin. Kendini zorlarsan mutlak surette kabil olur. Yani bana bildiğin gibi yap mı diyorsunuz? Ne yapmak istediğini bilmediğim için bunu böyle söyleyemem. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bir insan kendi muhakemesini kendi yapmaya yanaşmazsa bunu onun için başkaları yapar. Bu halde de artık hiçbir şikayet hakkı olmaz. Benim örneğimde olduğu gibi. Sizin örneğiniz nedir? Zayıflık, bedbahtlık, yanaşmalığım hangi birini bilmek istersin? Aman ablacığım neler söylüyorsunuz? Sizin gibi kuvvetli ve muktedir bir insanın kendini böyle telakki etmesi haksızlık olmuyor mu? Talep görmezlik bile çok zaman bu dediklerin gibi tezahür edebilir Mükerremciğim. Ama bu tezahür içteki hakikatin hezeyanlardan ibaret olduğunu değiştirmez. Söz konusu şahıs bir de benim gibi kurumuş ve çirkin biri ise ihtimal daha da kuvvetlenir. Rica ederim abla artık böyle konuşmayın. Halit mühendislik eğitimi için gittiği Avrupa'dan yeni dönüş yapıp Beyoğlu'na büro açmıştı. Cumhuriyet'in paşalığını ve bütün kudretini elinden aldığı annem ve babamın arka arkaya öldüğü seneler. Beyefendi işleri yüzünden sık sık dışarıda kalırdı. Ben de Şişli'deki apartman dairesinde neredeyse tek başıma yaşardım. Bir gün yanaşma kılıklı, üstü başı dökülen, kokudan yanında durulmayacak cinsten bir delikanlı çaldı kapıyı. Biri onun bulunduğu hanın ayak işlerine bakıyormuş. Halit'in iş seyahati için hazırladığım çantayı almaya gelmiş. O gün o durumda bakireliğim, iffetimi hiç çekinmeden teslim ettim o yanaşmaya.
Gitme vakti geldiğinde bir köşeye geçip beklemeye başladı. Ne oldu? Neden bekliyorsun diye sorduğumda utanmadan, ezilmeden benden 2 lira istedi. Fakirliğini o derece gurursuzlaştırıp o derece düşkünleştirdiği biriydi. Hiç yadırgamadan çıkarıp 4 lira verdim. Sevinerek gittim. Bir ay sonra bir onun temizlik ve tertibi için hana gittiğimde bir daha karşılaştık. Ocakta çay içiyordu. Yanındakiler aldırış bile etmeden benimle evlenip evlenmeyeceğini sordum. Olur, evleniriz. Sen iyi bir kıza benziyorsun dedi. Ama ben Halit'in karşısına geçip durumu söylemeye cesaret göstermek için birkaç ay bekleyince bir gün askere alındığını öğrendim. Bir daha da hiç haber alamadım. Sadece bir aralık hanın çaycısı askere alınmasına Halit'in ihbarına sebep olduğunu ima etti. Meğer ben kendisine konuyu açmak için kıvranırken o her şeyi biliyormuş. Bu konuda hazırlık yapıyormuş. Peki Halit'e hiç sormadınız mı? Kaç senedir beraberiz sizinle. Benim Halit'e en küçük bir soru sorduğuma şahit oldunuz mu hiç? Ama gaddarlık bu yaptı. Kocanız hakkında böyle konuşmayın. Gaddarlığına gelince belki öyledir. Ama bundan önce kendi istikbalinin vekaletini kendi elleriyle başkasına terk eden ben Deniz'in adını koymalı. Sofra ne alemde kaldı? Hazırlanıyor Seniha Hanım. Yemekler ne alemde Şerife kadın? Hazır Mükerrem Hanım. Çorbalar içilirken tas kebabı da biraz demlenir. Peynirler içtiğimizde olmak üzere zaten. Aman öyle olsun. Halit Bey ocak nöbetlerinden önce bilhassa sinirli oluyor. Hiç merak buyurmayın. Her şeyimiz tas tamam hazır. İyiyim. Kolay gelsin. Sağ ol. Kadını anladık, evin yemeğini yapıyor, aşını pişiriyor. Elbette tadacak, karnını doyuracak. Fakat bu tuhaf ve düşkün adamın her gün burada yemesi, üstüne çayını kahvesini beklemesi de manasız ve rahatsız edici. Eni konu düşkün 2 insandan bahsediyoruz. Nelerinden rahatsız olacağız pek anlamadım. Laf ebeliğinin lüzum yok. Senin de bu işlerle uğraşmana lüzum yok. Tatlılardan ne yiyeceğiz? Sütler çarptık. Bu akşam çok sinirlisin. Bir şey mi var? Yo. Aranızda bir şey mi oldu? Kiminle? Kimin olacak? Seni hala tabii. Yok canım, aramızda ne olsun? Yoklama fırsat bilip fazla şımartma bunu. Neden şımarsın ki? Belli olmaz. Sen dediğimi yap. Çanta hazır mı? Hazır. Bir şey unutmadın değil mi? Unutmadım. Yün çoraptan 2 çift koyacaktın. Koydun mu? Ne olur ne olmaz diye 3 çift koydum. İyi. Uğurlar olsun abi. Kalfacığım, ben yatmaya çıkıyorum. Şurubumu birazdan odama getirirsin bir zahmet. Hemen getiriyorum Mükerrem Hanım. Hayırlı geceler ablacığım. Hayırlı geceler Mükerrem Hanım. Hayırlı geceler Seniha Hanım. Hayırlı geceler. Telaştan soramadım. Nasılsın Dursun Efendi? Şükürler olsun Seniha Hanım. Sağlığınıza duacıyız. Var mı bir isteğin, sıkıntın? Sağ olun hanımcığım. Sağ olun. Hadi hayırlı geceler.
Nasılsın Şerife kadın? Hamdolsun Seni Hanım. Ruydil kalfa geldi, sizi bekliyor. Kerem Hanım nerede? Bu da kalfayı alıp Madame Bilo'ları çaya gitti. Hoş geldin kalfa. Otur otur, rahatsız olma. Hiç oturmayayım Seni Hanım. Eğer müsaitseniz Nuriye Hanım ivedi olaraktan sizinle görüşmek istiyor. Mevzu nedir? Söylemedi. Şahsen size söylemek arzusundalarmış. Mükerrem Hanım bilmese iyi olur diye de ilave etti. Buyurmaz mısınız? Sağ olun, kullanmıyorum. O zaman şeker buyurun. Teşekkür ederim. Hayrettin Bey Fransız mühendislere bilhassa getirtti. Kavanoz hakiki Bohemya kristali. Şekerleme İsviçre işi. Doğrusunu isterseniz şu an sadece ne için çağrıldığımı merak etmekteyim. Bir emriniz mi vardı hanımefendi? Ortadaki vaziyet beni gittikçe daha fazla sıkmaya başladı. Bu işe artık bir nihayet versek diyordum. Anlamadım. Hangi vaziyet, hangi iş hanımefendi? Daha açık konuşmadan anlatsak iyi olur diye düşünmüştüm ama madem ki istiyorsunuz daha açık söyleyeyim o zaman. Oğlumun Mükerrem ile arasındaki münasebete artık bir son verilmesini istiyorum. Hem bu iş yavrumun hem sıhhati hem tahsili için muzur bir mahiyet aldı. Ayrıca sözlenmek üzere olduğunu duymuşsunuzdur. Bir kere Mükerrem'le oğlunuz arasında olan bitenden kati şekilde bir malumatım yok. Ama diyelim ki böyle. O zaman bu işte benim nasıl bir yardımım olabilir? Mükerrem'i doğru yola çekiniz. Daha geçen gece sabaha kadar Kapuz'daki Mahmut Kaptan'ın evinde birlikteydiler. Gündüzler yetmedi, şimdi geceleri buluşuyorlar. Bilginiz bu derece esaslı demek. Bu kadının bir ailesi, bir velisi, hele ki bir kocası yok mu da sabahlara kadar bir başka erkeğin koynunda kalma cüretini gösteriyor. Sanki Halit Bey'in üzerine oğluma da nikahlanmış. Kerem Hanım'ın ne anasıyım ne de babasıyım. Birçok kereler bana hissettirmiş olduğunuz veçiyle o evde bir sığıntıdan ibaretim. Böyle bir şey İsa'sına terbiye manidir. Fakat sığıntı da olsanız Mükerrem'in değil kardeşinizin sığıntısısınız. Onun namusunu korumak da vazifenizdir. Fakat ya abim her şeyi biliyor ve bilmemezlikten geliyorsa? Belki de dediğiniz gibidir. Lakin ne olursa olsun eğer Mükerrem Hanım oğlumun yakasını bir hafta daha bırakmazsa Halit Bey'le bir kere açıkça konuşacağım. Şayet o karım her şeyle makbulümdür derse o zaman bir başka çare düşünürüm. Ama o vakit günah benden gider. Nuriye Hanım efendi. Öfkeden unuttunuz galiba. Benim değil sizin evinizde bulunuyoruz. Bari kalkmama müsaade etseydiniz. Daha evvel de gördüm. Gördüm ama ne o fahişe geliniz ne de sizin gibi pişkinini hiç görmedim.
Size bir şey söyleyeceğim. Söyleyip söylememek hususunda uzun zamandır tereddüt ediyorum. O kadar mühim bir şey. Devam et. Sizin evde bulunmadığınız geceler Mükerrem alelekser kapuzda bir eve gidiyor. Sonra gün ağrırken dönüyor. Oraya kiminle buluşmaya gidiyor? Kesin kez bilmiyorum. Hayrettin Bey'in oğlu Nusret Bey'le olduğunu kuvvetle tahmin ediyorum. Bu vaziyeti ne zaman anladın? Epeydir. O halde şimdiye kadar niçin söylemedin? Kati suretle emin olmadan bir şey söylemek istemedim. Birkaç gün ocakta kalacağımı söyleyerek aşağıda şirketin yazıhanesinde kalırım. Kapuza ilk gittiği gece gelir bana haber verirsin. Ablacığım, neden bize katılmıyorsun? Aşağıda işim var, Halit'e bir bakayım dedim. Halit ne yapıyor? Odasında çalışıyor. İşin bitince gelemem. Gelirim. Hadi Kalfacığım. Kek aldın mı? Dikkatli ol. Niye burada yatıyorsun? Benim oda pek soğuk hanımcığım. Mangalı doldurmaya kıyamayıp yorganı buraya getiriverdim. Sırtına bir şey geçir, çarşıya gideceğiz. Ama hanımcığım gecenin bu vaktinde 2 kadın çarşılara nasıl gideriz? El alem ne der? Hele düşündüğün şeye bak. Sen ihtiyarsın, ben çirkinim. Neden çekinip korkacağız? Hadi.
İyi akşamlar abi. Bir saat kadar evvel gitti. Siz buradan eve gidin. Kapuza gideceksiniz değil mi? Mahmut Kaptan'ın eviymiş dediler. Biliyorum. Kerem. Üstünü değiştirip yatırayım mı seni? Kerem bir şey mi oldu kızım? Korkutuyorsun beni. Beni yalnız bırak abla. Biraz uyumak istiyorum. Bir şey olursa seslen ama. Elektriği kapatır mısın? Ne zamandır devam ediyor bu vaziyet? İki gözüm önüme aksın. Mustafa el basayım bilmiyorum hanımcığım. Mükerrem Hanım söylüyor, ben istediklerini yapıyorum. Tıpkı sizinle Halit Bey'in istediklerini yaptığım gibi. Vallahi benim hiçbir günahım yok. Tamam. Sana bir günahın var diyen yok zaten. Lakin bu iş bu kadarla bitmeyecek. Günah olan da olmayan da şeriata hesap verecek. Bu sebeple hiç olmazsa bundan sonra beni iyi dinleyeceksin. Her dediğimi harfiyen yerine getireceksin, tamam mı? Tamam hanımcığım. Sözünüzden hiç çıkmayacağım. Şimdi kes artık ağlamayı. Halit de nerede kaldı? Bana bir bardak su ver. Kerem nerede? Uyuyor. Çağır gelsin. Ne yaptın abi? Kapuza gittin mi? Çağır şunu.
Oo, buyursunlar Halit Efendi. Teşrifinizle vallahi ihya ettiniz. Davetimizi kabulle teşrif eden hatunlar her ne kadar ağam şahım değillerse de ne çare. Yine mevcudun efendileri. Çünkü biri Şaban Usta'nın herkesi deli divane eden garson kızı Meşhur Emel. Ötekine gelince sinemanın kemancısı, yüksek artist Matmazel Bianca. İşte pek modern, pek kübik bir takdim tarzı. Bundan iyisi can sağlığı, öyle değil mi efendim? Rica ederim Halit Bey. Buyurun oturun şöyle. Evi gezeceğim Nusret Bey. Anlıyorum. Bianca ile halvet olmak için oda seçeceksiniz. Vallahi eve haber veririm. Şakalaşacak vaktim yok. Sana evi gezeceğim diyorum. Bana bu Eda ile bu şekilde söz söylenmesinden hiç haz etmem. Şu evi gezdir Faik. Uzunluktan abdesthaneye kadar her tarafı görsün. Buyurun Halit Bey. Netice nedir Halit Efendi? Bari bir yerde define falan keşfedebildiniz mi? Kusura bakma. Güle güle efendim. Güle güle. Dikkat et belanı arama. Sen mi beni korkutacaksın? Sus lan fahişe! Etmezsem ne olur Halit Efendi? Pederine mi şikayet edersin? Etmezsen pişman ederim seni. Madem ki böyledir, madem ki yüksekten atıyorsun Halit Efendi, dinle o zaman. Evet, karım buradaydı. Kendisiyle toplu bir alem tertip edecektik. Ancak aniden hanımefendi hazretlerinin haysiyet ve namusları galeyan ediverdi de sizin önünüzden sıcak... Halit Bey açınız kapıyı. Kanun namına teslim olunuz.
sen gel. Nasılsın abi, iyi misin? İyi. Yatak döşek temiz çarşaf ve esvap getirdim, teslim ettim. Her gün yemeğin de gelecek. Başka bir istediğin var mı? Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Söylemez olsaydım. Fakat böyle bir ihtimal nasıl hatırıma gelebilirdi? Meraktan ve üzüntüden dün gece sabah kadar... Bana avukat Hüseyin Hikmet'i buldurup hemen buraya gönder. Peki abi. Hadi hemen git şimdi. Mükerrem yukarıda, sizi o da görmek istiyor. Çok yalvardı ama cesaret edemedim. Gelmesine müsaade eder misiniz? Yüzünü şeytan görsün. Hadi git artık. Hemen buldurup gönder şu Hüseyin Hikmet Bey'i. Savcı ifade için bizi bekliyor. Sonra hemen gideceğim. Usulden olduğu için evvela bir noktayı tespit edelim. Zat-ı seniyeniz Halit Bey'in hemşiresisiniz değil mi efendim? Evet, ana baba bir öz hemşiresiyim. Peki efendim. Mükerrem Hanım'ın maktulle Kapuz'da telaki ettiklerini ne vakit, hangi vesileyle öğrenmiştiniz? Böyle bir şeyden katiyen haberdar değilim. Hatta şimdi de Mükerrem Hanım'ın günahkar bir kadın olduğuna ve kardeşimi aldattığına katiyen hükmetmiyorum. Abimin feci bir yanlış neticesinde bu cinayet işlemiş olmasından korkuyorum. Nasıl olur efendim? Mükerrem Hanım'ın maktulle buluşmak üzere Kapuz'a taşınıp durduğunu kendisine bizzat siz haber vermişsiniz. Biraderinizin ifadesi böyle. Ben kendisine bu yolda hiçbir ihbarda bulunmadım. Mükerrem Hanım'ın Kapuz'a gittiğini ben kendim bilmiyordum ki abime bildireyim. Zat-ı seniyyenizin bizzat haber verdiğini biraderiniz iddia ediyor. Hatta bunun üzerine Kilimli'deki ocağa gidiyorum diye o gece çarşıdaki yazıhanede kalmasına birlikte karar vermişsiniz. Cinayet gecesi Mükerrem Hanım gizlice çıkıp Kapuz'a gider gitmez siz hizmetçiyi yanınıza alıp yazıhaneye gitmiş kendisine haber vermişsiniz. Biraderim böyle diyor. Kendisiyle 2 saat evvel görüştüm ve bu şekilde izahat aldım. Müsaade buyurun beyefendi. O halde ben hiçbir şey söylememiş olayım. Nasıl olur efendim? Kanunen bildiğiniz her şeyi doğru olarak tekrar etmek mecburiyetindesiniz. Netice itibariyle ortadaki bir katil vakası. Evet, Halit Bey bunu inkar etmiyor. Ama davayı adalet duygusunu zaafa uğratmayacak şekilde soruşturmak mecburiyetimiz var. Biraderiniz ocak nöbeti vazifesi olmadığı halde niçin yazıhanede kaldı ve evine gelmedi? Karısıyla münakaşa etmişti. Münazanın sebep ve sahiki neydi? Abim Mükerrem Hanım'ı çok kıskanıyordu. Bu kıskançlığın sebebi Nusret Bey miydi? Nusret Bey ya da başkası. Biraz sonra göreceğiniz üzere Mükerrem Hanım eşine az rastlanır güzellikte bir kadındır. Hangi kocanın hareminde olsa aynı garabete uğrayacağı muhtemeldir. Peki siz şahsen Nusret Bey'le aralarında bir münasebetten şüphelenmiş miydiniz? Hiç şüphe etmedim diyemem. Fakat buna kanaat getirecek bir şeye şahit olmadım. Şimdi bir noktayı kati olarak tespit edelim. Cinayet gecesi şirketin idarehanesine gittiniz mi, gitmediniz mi? Evet gittim. Şu halde neden gittiniz hanımefendi? Münakaşa yüzünden Mükerrem Hanım o gece çok kederli ve hastaydı. Mütemadiyen ağlıyordu. Dayanamadım. Aralarını bulmak, abimi getirmek için gittim yazıhaneye. Yalnız mı gittiniz? Yalnız gitmediğimi, hizmetçi kadını yanıma alıp gittiğimi bir dakika evvel kendiniz söylediniz. Hizmetçi kadına bir şey söylemiş miydiniz? Hayır. Bunu kendisine ayrıca soracağım tabii. Peki şu halde biraderinizi eve dönmeye ikna etmek için gittiniz. Evet, o da dönmeye muvaffakat etti. Beraber eve gitmek için yola çıktık. Sonra? Sonra yolda birdenbire bizden ayrıldı. Başım ağrıyor, biraz hava almak ihtiyacındayım. Yarım saat sonra gelirim deyip gitti. Başını alıp Kapuz'a gitmiş meğerse.
Seni istiyorlar. Hiç korkmadan her şeyi dosdoğru anlat. Hadi. Hakkınızı helal edin Seniha Hanım. Ekmeğinizi yedik, suyunuzu içtik. En hayırlısı nasılsa öyle olur inşallah. İnşallah Şerife kadın. İnşallah. Sen de hakkını helal et Naim abla. Helal olsun Şerife, helal olsun. Dursun Efendi. Alınıp gücenmezseniz şunu kabul buyurmanızı istirham edeceğim. Pek büyük bir meblağ değil ama bir zaman için durumunuzu kolaylaştıracaktır. Kabul buyurmayacak mısınız? Allah razı olsun Seniha Hanım. Allah ne muradınız varsa versin. Siz sağ olun Şerife kadın. Allah yolunuzu açık etsin. İşinize karışmak gibi olmasın ama bunu niye yaptığınızı hiç anlamadım. Neyi? Durumumuz ortadayken dünyanın baş işini verdiniz. İşten çıkarmasaydınız en az 6 ay daha çalışırlardı o paraya. Sen işine bak Kalfa. Dediğin gibi aşçıyı işten çıkardık. Yemeği şimdi hazırlamaya başlasan anca yetişir. Kusura bakmayın Seniha Hanım. Ne oldu abla? Kalfanın için özür diliyor. Yok bir şey. Ne yapacağız abla, ne yapalım? Beraber yapacağımız bu şey nedir? Şimdiki halde zaten mahkemenin kararını bekliyoruz. Mahkemenin kararı elbette beraat olmayacak. Fakat farz muhal beraat etse bile ne benimle ne de sizinle yaşamayı kabul etmez artık. Kendisini bundan dolayı suçlu mu buluyorsunuz? Tabii benden nefrete hakkı var. Fakat ben sizinle de beraber yaşamayı kabul etmeyeceğini düşünerek İstanbul'da yaşamayı teklif edecektim size. Kendisiyle artık ben de yaşamak istemem. Lakin bu benimle onun arasındaki bir meseledir. Sizin aramızdaki vaziyete gelince... macerası cinayet mahkemelerine düşmüş bir kadınla bir evde oturmayı, beraber yaşamayı hiçbir zaman kabul edemem. Daha şimdiden Zonguldak'ın bütün edepsiz serserileri, zorlu ve cüretli zenginleri sizin için hazırlıklara başlamışlar bile. Böyle olduğu benim bile kulağıma geldiğine göre gerisini siz düşünün. Hepsi nazarımda birer köpek avlamasından ibarettir, ayrı mesele. Ancak madem ki namus meselelerinde bu kadar müteassıptınız, o zaman sorarım size. Beni abinize fitnelediğiniz geceye kadar niçin her şeye göz yumdunuz? Nusret'le münasebetimizi anlamamış mıydınız sanki? Ben hiçbir şeye göz yummadım. Göz yumdunuz. Hatta göz yummakla kalmadınız. Kolaylıklar gösterdiniz. Yardımlarda bulundunuz. Biraderinizin namusunu kurtarmak için bana tek bir nasihatte bulunduğunuzu iddia edebilir misiniz? Siz dinleyecek halde miydiniz ki? Oğlanı görür görmez ağzınız hayranlıktan ve iştahtan bir karış açılmıştı. Allah vermesin, gözünüz dönmüştü. Yapma abla. Kaç kere itiraf etmeye, her şeyi anlatmaya çalıştığıma kendiniz şahitsiniz. Belki ama itiraf edilecek şahsı yanlış seçtiğinizi unutmayın. Şu halde bunlardan bütün bu olanları tasavvuf ederek şuurunuzla göz yumduğunuz anlaşılıyor. Zaten yüzünüzde de pişmanlıktan zerre kadar eser yok. Evet yok. Sizler gibi olmayan bir şey varmış gibi gösterecek kadar alçalmadım henüz. Kötülük yapmış, öz abinin birçok insanın mahvına sebep olmuş olabilirim belki. Ancak en ağır bedel, en talihsiz yazgı karşısında bile bunun inkarına gitmem. Ayrıca bu meşhus halinizi bana değil, önce kendinize sormanızı tavsiye ederdim. Bakalım cevabını verebilecek miydiniz? Bu kadar acımasız olamazsın abla. Ne kadar pişman olduğumu, nasıl üzüldüğümü görmüyor musunuz? Görüyorum. Sevgilisi mezara, kocası hapse giden genç kadının tatlı canı için ne lazımsa yapmaya karar verdiği buradan bile görülüyor. Adeta ağır bir hastalıktan kurtulmuş, kendi nefsine aşık bir hastanın haleti ruhiyesi içinde olduğunuz belli olmuyor mu sanıyorsunuz? Biri aylardan beri ızdıraplar çektiren, diğeri seneler senesi emirler veren iki düşmandan aynı anda kurtulduğunuza memnun değil misiniz? Söyleyin. Asıl şimdi siz söyleyin. Yalan mı bunlar? Yalan demiyorum.
Ama doğru da demek gelmiyor içimden. Şaştım, ürktüm ve anlamakta güçlük çekiyorum. İnsan dediğimiz mahlukatın bu kadar muğlak, bu kadar karanlık olması beni fena korkuttu. Böyle bir durumdayken kimse yol göstermeyip üstüne tuzaklar kurulurken ne yapabilirdim? Ama ithamlarınızı kabul ediyorum. İşlediğim ve işlemekte olduğum bütün günahlar boynumun borcu olsun. Önce siz söyleyin ama. Yalvarırım, anlamama yardım edin. İnsan kendi öz abinin ve kardeşi yerindeki yoldaşının, Allah'ın sevgili kullarının, hatta bizzat kendinin mahvına sebep olacak bir trajediye neden ve hangi ülke uğruna göz yumar bilmek istiyorum. Seneler var sizi tanıyorum. Ne bir Allah'ın kuluna ne bir mahlukata en ufak bir zararınızı görmedim. Kimselerden buna dair bir şey işitmedim. Hal böyleyken hala gözlerinizden fışkıran bu kinin, bu acımasızlığın sebebi nedir? Allah rızası için söyleyin abla, ne olur, ben size ne yaptım? Sen bana ne yapabilirsin ki? Ama bu soruyu kendin için soruyorsan vaktiyle tek dursaydın. Evini barkını şımarık bir oğlan uğruna yıkmasaydın. Değerli abi, o meşhur günden bu yana tam 7,5 yıl geçti. Ve bu uzun zaman zarfında hep düşünmüş olmama rağmen ancak şimdi bu mektubu yazmaya cesaret bulabildim. Buna bugüne kadarki yardım ve görüşme isteklerimi hep geri çevirmiş olmanız sebep olmuştur. Ama artık olup bitenin unutulmasını istemekte, dışarıya çıktığında daha da zor geçecek olan günlerinde yanında ve yardımcı olmayı arzu etmekteyim. Bu arada Mükerrem'le olan münasebetimi daha mahkemenin hemen arifesinde bitirdiğimi ve bir daha kendisinden hiç haber alamadığımı bilmenizi isterim. Onun gidişinden hemen sonra yalnız, parasız ve bir başıma kaldığım Zonguldak'ta valiliğe diplomasız ilkokul hocalığı için başvurdum. Epey uğraşıp bekledikten sonra tayinim önce Amasra'ya çıktı. 2 sene sonra da buraya, 5,5 yıldır yaşadığım Trabzon'un Polatani kasabasına gönderildim. Bütün bu seneler boyunca gerek avukatınız Hüseyin Hikmet Beyefendi'den, gerek başka aracılardan yaşadığınız kadarla hep ilgilenmiş, geçirdiğiniz büyük rahatsızlıktan sonsuz üzüntü duymuşumdur. Bana yanınızda olma fırsatı vermemenizden büyük ızdırap duyduğumu muhakkak belirtmeliyim. 2 hafta sonra tahliye olacağınızı bilmekteyim. Bu münasebetle de Zonguldak'a gelip sizi karşılamak için izninizi rica ediyorum. Seneler sonra da olsa bu buluşmanın yeniden gerçekleşeceğini muhakkak surette umuyor. Bugünler için biriktirdiğim bütün varlığımı, birikimlerimi, ele güne muhtaç olmadan yanınızda olabilmek uğruna emrinize sunmayı bütün kalbimle diliyorum. Ancak hala şahsınızla görüşmek konusunda direnmek ve yukarıda samimiyetle belirttiğim isteklerimi geri çevirmek kararındaysanız, bu sefer Erenköy'deki köşkün size ait olan hissesini alarak da olsa mutlaka sizin için bir şey yapmak arzusunda olduğumdan lütfen emin olunuz. Bunu düşünecek olmanız durumunda az sonra yazacağım 2. bir mektupla haberdar edeceğim, avukatınız Hüseyin Hikmet Bey aracılığıyla teklifinizi ve isteklerinizi şahsıma bildirmenizi özellikle rica ederim. Hemşireniz Seniha.
Başka bir isteğiniz var mı efendim? Yakında bir lokanta var mı? Var. 2 kap yemek söyleyiver. Ne söyleyeyim isterseniz? Temiz olsun da ne olursa olsun. Peki efendim. Bugün çıkıyor değil mi? Evet hanımefendi. Mektupta anlattığım hususları kendisine açtınız tabii. Evet efendim, kendisine etrafıyla anlatıp söyledim. Nasıl karşılıyor? Sizinle görüşmeyi kabul etti. Hissesini satmayı da kabul edecek gibi. Etti mi etmedi mi? Henüz etmedi. Köşkün sokağa atılsa 3.000 lira, bu hesaptan hissesine 1.500 lira düşeceğini iddia ediyor. 1500 lira mı? Zahir aklını kaçırmış hapishanede. Şu halde emirlerinizi tafsilatıyla sarih ve kat'i bir şekilde bendenize iletin. Ben de derhal kendisine aktarayım. Avukat bey, köşk ve müştemilatı harap bir haldedir. Bugüne kadar en küçük bir tamir bile yapılmadı. Hal böyleyken bile tapuya ait bilim ve masraflarda bana ait olmak üzere kendisine 100 lira teklif ediyorum. Fakat buna razı ederseniz size ayrıca 100 lira takdim edeceğim. Aman efendim. Hasta falan değil ya. Mektupta yazdığım veçile 3 yıl evvel uzunca bir rahatsızlık geçirmişti. Lakin şimdi sıhhati gayet yerindedir. Çıkınca kendisini buraya mı getireceksiniz? Sizce mahsuru yoksa en münasibi burasıdır. Acaba ben daha evvel hapishaneye mi gitsem? Ya çıkar çıkmaz bir vapura binip İstanbul'a falan giderse? Neden şüphe ettiğinizi sorabilir miyim? Şu halde size kaçta geleyim? 5 civarı teşrif buyurun. Tahliye işlemlerinin bitmesi ve serbest bırakılması ancak yetişir.
Halit Bey, lütfen buyurun. Geçmiş olsun abi. Senin de yüzünü şeytan görsün. Hanımefendi. Hanımefendi iyi misiniz? İzmir'deki barda ben de patrona kızıp işi bıraktım. Haleti görülmesini tahminini tasavvur bile edemezsiniz. Barın açılma saatinde bütün kızlar Kalem Efendisi gibi dizileri daima defterimize anlattık. İyi ya işte sizi Kalem Efendisi yerine koyup değer veriyormuş. Daha ne istiyorsunuz? Yalnız bir gün mühim bir mazeretle yarım saat geciktiğim için imza ettirmeniz. Beni namevcut sahnesi üzerine pek öfkelerdi. 3 aylık kontratımdan mı vazgeçip hemen ertesi gün vapura binip İstanbul'a gidiverdim. İzmir'de hangi barın sahibiydi bu Boğaz'daki patronu? Moulin Rouge'u. Fakat biri İstanbul'da Mason'muş, diğeri La Pomme Rouge adında 2 barın daha sahibiymiş. Kabahat sizdeymiş şekerci. Adamın ruh hastası olan kaç para? Bu ölçülerde ruj takıntısı olan adamlardan Dediğinizde adam olsaydınız. Fakat baba tarafından Fransız bir madamdı kendileri. Yaşadığım bütün o saçma yıllar boyunca her gün gelişip büyüyen, belki de beni var eden his bu olmuştu. Kıskançlığın ateşi sonunda bütün benliğimi almış, tamamıyla sarmıştı. Ve artık bunun hep bu şekilde son nefesime kadar süreceğini çok iyi biliyordum. Ancak abim benden evvel ölürse, benden evvel kara toprağa verilirse belki biraz sükun bulacak. Bu çöl kadar kuru ve sessiz hayatımda artık toprak olmuş bir ölüyü pek kıskanmayacaktım.